Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle punch nakışı yani punch needle nasıl yapılır bunu paylaşacağız. Punch nakışı yapabilmeniz için öncelikle bir punch iğnesine sahip olmanız gerekiyor. Piyasada birbirinden farklı punch iğneleri bulabilirsiniz. Benim elimde plastik olanı vardı. Ben uzun süredir kullanıyorum ve gayet memnunum. Ben ip olarak ise koton yün ipleri kullanmanızı tavsiye ederim. Punch nakışında modelin en iyi bu iplerle çıktığını düşünüyorum. Ama bunun dışında nakış iplikleri ya da daha kalın yün ipleri de kullanabilirsiniz. Nakışa başlamadan önce modeli kasnağa geçirmek gerekiyor. Eğer modeli direkt kasnağın üzerinde sergileyecekseniz ilk önce kasnağın şeklini çizerek modeli o şekilde yerleştirmek daha rahat olabiliyor. Ben modeli çizerken havayla silinebilen bir kalem kullandım. Yani ütü buharıyla silinebilen bir kalem bu. Herhangi bir keçeli kalem de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi öncelikle modelimizi kumaşımıza geçirerek çalışmaya başlıyoruz. Modeli kumaşa geçirdikten sonra artık punch iğnesiyle nakış işlemine başlayabilirsiniz. Benim aldığım bu punch iğnesinin setinin içinden 3 tane farklı iğne ucu çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çok ince, daha nakış ipliklerini kullanabileceğiniz. Bir tanesi daha orta kalınlıklardaki ipler için, diğeri de aslında yün ipler için kullanılıyor. Ben bugün en kalın ucu kullanarak işlemimi gerçekleştireceğim. Setin içerisinden çıkan ip geçirme aparatı yardımıyla da ipimizi punch iğnesinin içerisinden geçiriyoruz. Öncelikle punch iğnesinin altından bu aparatı geçirip üstten ipi takmanız gerekiyor. İpi punch iğnesinin içerisinden geçirdikten sonra aynı işlemi iğnenin ucundaki delikten de tekrarlamanız lazım. Bunu da yine ip geçirme aparatı yardımıyla yapabilirsiniz. Punch iğnesinin üzerinde bir takım numaralar göreceksiniz. Bu numaralar iğnenin ucunun uzunluğunu ayarlamak için kullanılıyor. Yani aslında nakışınızın ne kadar pofuduk olmasını istiyorsanız o kadar büyük numaralarda kullanmanız, ne kadar az pofuduk olmasını istiyorsanız daha küçük numaralarda iğneyi kullanmanız gerekiyor. Ben bugün nakışımı 2-4 arasında iğneyi kullanarak yaptım. İğne tutuşundaki püf nokta ise iğnenin kısa kısmını hep gittiğiniz yöne doğru tutmak. Yani ipin geldiği kısım hep aşağıda kalacak şekilde ilerlemeniz lazım. Eğer bu şekilde yapmazsanız punch nakışınız açılacaktır. Tüm hazırlıkları tamamladıysak artık nakışa başlayabiliriz. Punch nakışında en önemli detay ise nakışı ne taraftan işlediğiniz. Eğer pofuduk kısmın öne gelmesini istiyorsanız nakışı mutlaka arkadan işlemeniz gerekiyor. Ben şimdi önden işleyerek nakışıma başlayacağım. Nakışı bitirdikten sonra da ipi sadece arkaya geçirip makasla kesiyoruz. Şimdi bu kısmın ön taraftan pofuduk olarak görünmesini istiyorum. O yüzden nakışımı arka taraftan işleyeceğim. Bu yüzden modelimi arka tarafa da çiziyorum. Punch nakışı yapması en kolay nakış türlerinden bir tanesi. Ama eğer nakışı arka taraftan işliyorsanız işiniz kesinlikle daha da kolay. Çünkü ön taraftan pufuduk göründüğü için hataları kesinlikle çok kolay gizleyebiliyorsunuz. Veya ön tarafta yapamadığınız ip atlatmalarını, yani ipi çekip farklı bir yerden daha devam etmeyi arka taraftan işlerken kolaylıkla yapabilirsiniz.
Bir de punch nakışında hata yaptıysanız bunun geri dönüşü gerçekten çok kolay oluyor. İpi kendinize doğru çektiğinizde zaten nakışınız açılıyor ve tekrar nakışa başlayabiliyorsunuz. Nakış işlemini bitirdikten sonra da arkada fazla kalan ipleri kesiyoruz. Kolay sökülebilen bir nakış türü olduğu için punch nakışınızı bitirdikten sonra arka taraftan kumaş yapıştırıcısı veya soğuk silikonla nakışı sabitleyebilirsiniz. Eğer bu bir duvar panosu olacaksa sadece iplerin çıktığı yerleri yapıştırmanız yeterli olacaktır. Ama eğer sürekli kullandığınız bir çanta veya bir yastık yapacaksanız mutlaka nakışın her yerini yapıştırıcıyla sabitlemenizi tavsiye ederim. Ve nakışımız hazır. Güle güle kullanabilirsiniz. Unutmayın, kendiniz olduğunuz sürece her zaman çok güzelsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.